Yeni Silhouette Cameo 4. Herkese iyi akşamlar. Ben Selim Coşarcan. Printek Online kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir beklediğimiz Silhouette Cameo 4 sonunda Türkiye'de satışa başladı. Sizler için daha biz de hiç ellemedik. Kutuyu beraber açalım diye karar verdik. İlk izlenimlerimizi sizinle paylaşacağız. Tabii daha önce internetten özelliklerine baktık. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bir farkları var özellikle Cameo 3 ile Cameo 4'ün. Ama gerçeğini test etme fırsatımız şimdi oluyor. İsterseniz bir başlayalım. Kutuyu açmadan önce ufak bir ön özet geçeyim. Cameo 4'ler Cameo 3'lerle aşağı yukarı aynı ebatlarda. Yaptığı işler de çok benzer. Farklı olarak biraz daha hızlı ve daha yüksek basınç sağlayan ayrı bir bıçak takma aparatı var. Normalde Cameo 210 grama kadar basınç uygulayabilirken Cameo 3, Cameo 4 bu yeni aleti sayesinde sektörde hiç olmayan 5 kilo basınca kadar çıkabiliyor. 5 kilo basınç ne işe yarıyor derseniz onu biz de daha çözemedik açıkçası. Entegre rulo takma aparatı var. Cameo 3'te ayrı satın alıyordunuz. Ama maalesef 30 santim ruloya kadar takabildiğiniz için Türkiye'de pratikte bir işe yaramıyor. Sürümü çok az olduğu için biz de dahil kimse 30 santim tekstil folyosu stoğunda tutmuyor. Bizimkilerin hepsi 50 santim. Özel istek olursa yapabiliriz tabii ki ama maliyetler biraz artar. Ayrıca şöyle ters tarafını çevireyim. Cameo 4'ün en büyük yeniliklerinden biri farklı bıçakları. Rotary blade dediği döner başlıklı yuvarlak bir bıçağı var. Kumaş için çok iyi. Craft blade dediği yeni bir bıçak var. Bu 5 kilo basıncı uygulayabilen 3 milimetreye kadar kalınlığı var. Derinliği var. Suni deri gibi ürünleri çok rahat kesebiliyorsunuz. Bir de punch tool dediği perfore bıçağı var. Delik açabilen. Ama bu videomuzda bu yeni 3 bıçağı tanıtamayacağız. Çünkü bu bıçaklar daha Türkiye'ye gelmedi. Genel bir makineyi tanıtalım. Bu yeni bıçaklar Türkiye'ye geldikten sonra tabii ki onları da sizler için videoya çekip tanıtacağız. Ha evet. O da güzelmiş. Can beni uyardı. Unuttuğum yeni güzel bir özellik daha var. Makinenin arkasında kendi entegre bıçağı var. Kestiğiniz malzemeyi tık diye kesebiliyorsunuz. Onu da göstereceğiz birazdan. İsterseniz şimdi açmaya başlayalım. Ambalaj Cameo 3'te aynı şekilde. Bakalım. Yeni seri otomatik bıçağımız var sanırım içerisinde. Hemen açalım. USB kablosu. Ne güzel. Kalem tutma aparatı artık içinden ücretsiz çıkıyor anladığım kadarıyla. Bu kalem tutma aparatına benziyor. Ve de yeni seri otomatik bıçak. 3'lerle 4'lerin bıçakları birbirlerinden farklı. Birbirine uymuyor. Elektrik adaptörümüz. 30'a 30 kesim matımız. Abonelik için okuyun diyor. Şu kutuyu alalım. Teşekkürler. Bunlar maalesef yırtmadan pek açılmıyor. Aynı zamanda kurulum videosu gibi de olmuş oldu. Jelatinleri çıkartıyoruz. Şurada bir bant var. Şunu çıkartıyor olması gerekiyordu. Bunu da çıkartalım. Kapağı bu şekilde açılıyor.
bütün gördüğünüz yeşil bantları çıkartıyorsunuz. Hızlıca bunları hızlı çekimde geçerim ben şimdi. Evet. Bütün bantlarını çıkarttık. Evet. Farklı olarak yine bahsettiğimiz rulo takma aparatı bu şekilde çekiyorsunuz. Yanlarını açıyorsunuz. Bu 30 santim bir rulo takma aparatı oluyor. Daha küçük ruloları için de kaydırabiliyorsunuz. Aslında bizim rulolar 50 santim dedim ama isterseniz sizler için 50 santim ruloyu 30'a 20 veya 25'e 25 dilimleyebiliriz. Böylelikle rulo takma aparatını kullanabilirsiniz. Açık kalsın diyelim, kapatalım. Şu ayar şeyi eskiden çevirmeliydi, daha zordu. Şimdi Sealight'ler gibi basarak itecek şekilde yapmışlar. Biraz daha kolay ayarlanıyor diyebilirim. Bunu da şimdilik yerinde bırakalım. Bıçak yerleri yine aynı şekilde. Hatta isterseniz paket içeriğinden çıkan otomatik bıçağı da takalım. Sanırım artık kendi bıçağını kendi tanıyor. Sizin elle tanıtmanıza gerek yok. Birazdan çalıştırdığımızda onu da inceleriz. Otomatik bıçak 1 numaraya takılıyor. Craft 2 numaraya, Rotary Blade de sanırım 2 numaraya ama o bıçaklar geldiğinde göstereceğiz. O bahsettiğim kesme aparatına gelince şöyle kapalıyken daha rahat gösteririm. Bu malzememizin çıktığı alan. Malzememiz buradan gelmişken şu iki mandalı basıyorsunuz. Aşağı inip malzemeyi sabitliyor. Bu bıçakla da kesebiliyorsunuz. İsterseniz ama bunların hepsini şimdi uygulamalı bir şekilde yapalım. Başladı mı? Evet. Şimdi elektriğe takalım. Evet, elektriğe taktık. Açma kapama düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz üzere ışıklı dokunmatik bir ekranı geldi. Silhouette Cameo yazımız ve burada menülerimiz. Malzeme yokken tabii pek bir işe yaramıyor. Açalım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim, bir şeyler keselim. Evet. Deneme için normal folyodan daha zor olan simli folyomuzu aldık. Cameo 3'teki gibi soldaki çizgiye hizalıyoruz. Yükle tuşu yerine ileri ok tuşuna basıyorsunuz ve alıyor. Makineyi test etmek için oldukça komplike bir zebra görseli kestiriyoruz. İlk kez kullandığımız için garanti olsun diye 30 yerine 20 hızda verdik. Bu görseli yaklaşık 2,5 dakikada kesti. Biz sizi bekletmemek için arayı atlayıp sonuna geldik. Gayet hızlı bir şekilde kesti. Şimdi nasıl kesmiş ona bakalım. Cameo 4 ile ilk kesim işlemimiz tamamlandı. Makine gerçekten çok güzel kesti. Hızını 20'de kestirdik. İlk kez kesiyoruz ne olur ne olmaz diye. 30'a kadar çıkabiliyor. Büyük ihtimalle 30'da da keserdi. Bunları da deneyeceğiz. Zamanla size zaten bütün malzemelerimizin deneyerek, yanılarak ideal ayarlarını sunacağız. Açıkçası çok güzel kesti. Denemek için çok detaylı bir görsel seçtiğimiz için bizim ayıklarken çok affedersiniz tabiri caizse anamızı ağladı. Hatta farkındaysanız gündüz çekmeye başlamıştık. Bunu ayıklarken gece oldu. Size yakın çekimden ne kadar güzel detaylı kesmiş onları da bir gösterelim. Her zaman olduğu gibi videoda gösterdiğimiz bütün ürünlerin detaylarını aşağıda video açıklamalarında bağlantılarını bulabileceğiniz internet sitemizden öğrenebilirsiniz. Ürünleri direkt online satın alabilirsiniz. Bugün Cameo 4 ile ilk videomuzu çektik. Ama çok daha fazla video çekeceğiz. Diğer özelliklerini kullanacağız. Yakın zamanda yeni bıçakları gelince onları da tanıtacağız.
Bu yeni videoları kaçırmak istemezseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ufak zil işaretine bastığınızda da biz yeni video yayınladıkça YouTube sizi haberdar eder. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.